Esenlikler sevgili Ön Türk Akademisi dergisi takipçileri. Ben Ayşe Işık Pehlivanoğlu. Ön Türk Akademisi'nde öğrenciyim. Öncelikle hepinize saygılarımı sunuyor ve gök tanrımdan yeryüzündeki tüm Türklere iyilik, sağlık, varlık, başarı, kıvanç, kut, dirlik, düzen, yücelik ve sonsuz bir mutluluk vermesini diliyorum. Sizler için bugünden başlayarak değerli akademisyen, araştırmacı ve yazarlarla Ön Türk tarihi, dili, töresi ve kültürü hakkında kısa ama bilgilendirici videolu röportajlar yapmaya çalışacağım. İlk konuğum Ön Türk Akademisi'nin değerli üyesi, Töre Araştırma Derneği Başkanı, tarihçi, etnolog, Doktor Aytaç Bozkuyu. Aytaç Bozkuyu'nun yayınlanmış metnikleri, Dahilerin Efendisi, Varoluş Düşüncesinin Kökeni ve Türkler, Künçe, Küllerinden Doğan Geçmiş. Yine Aytaç hocamızın KPSS'ye hazırlananlar için yazdığı tarih alanındaki metinler arasında Başyapıt KPSS Tarih Soru Bankası, Usta KPSS Tarih Literatür Konu Anlatımlı, 2022 Usta Tarih ÖABT Literatür Soru Bankası, 2022 Usta KPSS Tarih Soru Bankası yer alıyor. Birazdan Aytaç hocama İslam öncesi Türk tarihi ve Metehan hakkında dergimiz adına sorularımı yönelteceğim. Ama öncesinde hep birlikte Aytaç Bozkuyu'yu biraz daha yakından tanıyalım istiyorum. Esenlikler Aytaç Bilgen. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Esenlikler Ayşe Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Herkese esenlikler diliyorum. Bütün Türk dünyasına. Öncelikle Ön Türk Akademisi'nin çok güzel bir düşünceyle yaptığı bu uygulama beni ve diğer bütün dünyadaki Türkleri mutlu edeceğine eminim. Başlamak bitirmenin yarısıdır diyelim. Türk gibi başlayıp Türk gibi bitireceğimize de eminim. Önemli olan bilginin yayılmasıdır. Biz de burada bilgi vereceğiz ve bu bilgiyi yayacağız hepimiz. Çünkü geleceğimiz bizim için çok önemlidir. Bu amaç da zaten hem çocukluk yıllarımda hem gençlik yıllarımda bu düşünceyle yoğrulduğum için bugün buradayız ve edindiğimiz bilgileri çok değerli insanlara da aktaracağıza inanıyorum. Şimdi ben 90'lı yılların çocuğuyum ve 90'lı yıllar hem dünya ülkemiz açısından çok önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönem. O yıllarda lise, ondan sonra da üniversite, ondan sonra da yüksek eğitimimi tamamlayıp, doktoramı tamamlayıp bugün arkadaşlara çok edindiğim bilgileri aktarmaya çalışıyorum. Türk tarihi üzerinde çalışmalarım oldu. Hani uluslararası ve ulusal önemli kuruluşlarda makaleler yayınladık. Özellikle Türk tarihi ve eski Türk tarihi alanında çok önemli kişilerle görüşme imkanı bulduk. Daha da fazlasında Avrupa'nın bakış açısını üzerinde çalıştım. Yani Türk tarihine Avrupa'nın bakış açısı gözler önüne sermeye çalıştık. Çünkü hep yurt içerisinde çalışmaları yapıyorduk. Yapmaya çalıştık ve o nedenle de daha çok bu alanda yoğunlaşmaya çalıştım. Çalışmalarım bu yönde yani. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Sizi tanıdığımızda çok sevindik Aytaç Hocam. Hemen ilk soruma geçiyorum. Sizce Türklerin ilk ana yurdu neresidir? Şimdi Türklerin ilk ana yurdu konusunda hep bilinmiş, ezberlenmiş şeyler var. Örneğin doğuda Kingan Dağları, Baykal Gölü, batıda Ural Dağları, Hazar Gölü, kuzeyde Sibirya bozkırları, güneyde Hindikuş, Tanrı Dağları ve Gobi Çölü Türkistan'ı olarak değerlendirilir. Bu hep ezberlenmiş ve bizim müfredatımızda da yer alan bilgilerdir. Ancak burada iki nazariye söz konusudur. İki teori desek daha doğru olacak. Biri Altay teorisi vardır. Bu Altay teorisi şu anda anlattığımız teori. Bir de son zamanlarda ortaya atılan Urmu teorisi diye bir teori var. Hani Altay teorisi üzerinden biz anlatacağız. Çünkü genel kanı bu yönde Altay teorisi. Ben de bu Altay teorisi taraftarıyım ve birçok bilim adamı gibi. Örneğin Altay Dağları ve çevresi olduğunu söyleyen ünlü kişiler vardı. Clifford gibi, von Hammer gibi, Scott gibi, Castrén gibi, hatta Macar tarihçimiz Türkolog Van Berg ve Oberhummer gibi bunlar Altay çevresini söyleyen bilim adamları.
Evet. Ama Kadırgan Dağları'nı söyleyen var. O da yakın yerde zaten, Altay Dağları ve Kadırgan Dağları. Altay Dağları'nın daha da doğusunda. Cooper, Radloff, çok ünlü bir Türkolog Radloff. Sonra Ramstedt, Ligeti, Menges ve Bartolt gibi ünlü bilim adamları da Altayların doğusu Kingan Dağları'na kadar olan bölgeyi Türklerin ana yurdu olarak görmekte. Aslında şöyle bir toparlarsak, Türklerin ilk çıkış noktası bugünkü Hakasya dediğimiz ülkenin olduğu yer. Hakasya'dan milattan önce 1100'lü yıllardan itibaren Türkler ana yurtlarını boşaltmışlar. Altaylara inmişler. Yani biraz daha yukarıdayken Altaylara inmiş ve Türkistan'a, ki Doğu ve Batı Türkistan dediğimiz yerlere yerleşmişler. Milattan önce 7. yüzyılda Yakut Türkleri Kuzeydoğu Sibirya'ya göç etmiş. Çuvaşlar ise batıya yönelerek Ural Dağları güneyine inmişlerdir. Yani coğrafi zorluklar nedeniyle tabii ki bunu yapıyorlar. Hı hı. Evet. Türk adının anlamı nedir peki Aytaç Hocam? Şimdi buralarda kısa bilgiler, ya kısa kısa gidiyorum daha çok. Yani Evet. uzatabilir, aslında uzatılabilir de direkt net olsun diye kısa bilgiler veriyorum. Biz de ön Türk tarihine giriş gibi düşündük zaten sizinle yapacağımız ilk Aynen. röportaja. Güzel gidiyoruz. Aynen, tamam, Evet. iyi. Şimdi Türk tarihin, Türk kelimesinin anlamını şöyle açıklayalım. Birçok kişi tabii açıklamış. Olgunluk çağı demiş, deniz kenarında oturan adam demiş, güzel insan demiş, töreli nizam sahibi demiş. Bartolt ve Ziya Gökalp gibi çok önemli bilim adamları Türk adına çok güzel anlamlar yüklemiş. Ama orijinali Türk olduğunu biliyoruz. Türk, Orhun kitabelerinde de Türk diye geçiyor. Ben Ziya Gökalp'in söylediği, Bartolt'un da desteklediği cümleden yanayım. Yani török dediğimiz töre sahibi ve Evet. töre ve nizam sahibi daha çok üzerinde durulması gereken bir anlam. Yani Tanrı Türklere görev vermiş, Türk töresini yayması için. Ve bu nedenle Türk aslında bir töredir. Töre, nizam sahibi, düzen sahibi, tüm dünyaya bu düzeni sağlayacak kişi anlamında kullanmak daha doğrudur. Özetle Türk kelimesi töreli, nizam sahibi. Tabii ekstradan olgunluk çağı, güçlü, kuvvetli. Çinliler Altay Dağları'ndan dolayı mihvere benzetmişler Altay Dağları'nı. O yüzden mihver demişler Türk kelimesinin anlamına. Evet hocam. Peki Türk adının geçtiği kaynakları sayar mısınız? Türk adının geçtiği kaynaklar, tabii ki en eski kaynak Çin kaynakları. Bizim adımız Türkiye olarak geçiyor. Türkiye kelimesi milattan önce 1328 yılında Çin kaynağında Türkiye olarak geçiyor. R harfi yok Çin kaynaklarında. Yani Çince'de R harfi olmayınca bu şekilde geçmiş. Ama ondan sonra Avesta'da geçiyor. İran kaynaklarında çok sıklıkla adımız geçer. Avesta'da özellikle İslam kaynaklarında yer alan İran menşeli Zend Avesta rivayetlerinde var. Sonra Arap kaynaklarında var, sıklıkla geçer. Ondan sonra da İslam kaynaklarında, Avrupa kaynaklarında, Rusların kroniklerinde, Bizans kaynaklarında, yani araştırmak istedikten sonra o kadar çok kaynaklarda adımız geçiyor ki Tibet kaynaklarında unutmamak lazım. Hala açılmamış ve okunmamış, Türkiye'den de çok fazla ilgi görmemiş bir Tibet kaynakları var. Onlara da bakmak lazım tabii ki. Çok fazla kaynakta adımız geçmekte. Çok teşekkürler hocam. Yani Peki Türk adını devlet ismi olarak tarihte ilk kullanan kimlerdir? Türk adını tarihte devlet ismi olarak Evet. yani toplum ismi olarak zaten kullanılıyor Türk kelimesi. Ama devlet ismi olarak Göktürkler kullanmış tabii ki. Ama bunun dışında kullananlar var. İlk Göktürkler, en son kim kullandı dersek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. 1983 yılının 15 Kasım'ında kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti en son kullanan. Ama ilk kullanan Göktürkler. Arada ise Türkmenistan var, Türk İşler var. Sonra El Devletül Türkiye dediğimiz Memlüklü Devleti var. Sonra Türkiye Selçuklu Devleti'ni de sayabiliriz aslında. Anadolu'ya Türkiye deniliyor o dönemde. Coğrafi yer adı olarak Türkiye. Bizde Türk adı kullanılmış, devlet adı olarak da kullanılmış. En son işte Türkiye Cumhuriyeti, arkasından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türk adını kullanan devletler diyebiliriz. Teşekkürler. Hocam Evet. ilk Türk kültür çevreleri nelerdir?
Şimdi aslında Türk tarihini anlamak için bu kültür çevrelerine çok iyi bakmak lazım. Araştırmacıların ilk olarak baktıkları yer buralar. Çünkü elimizde bir materyal oluşuyor. Türk tarihiyle ilgili kesin ve net Avrupa'ya sunacağımız tarihler bunlar. Milattan önce 4500, yani günümüzden yaklaşık 6000 yıl önce bugünkü Türkmenistan'ın Aşkabat yakınlarında bir Anav köyü vardır. Anav köyünde yapılan kazılar sonrasında Orta Asya'nın en eski kültür çevresi bulunmuş. Oraya da Anav kültür çevresi deniyor. Bu Türklerin de içinde olduğu bir kültür çevresi ama Türklerin direkt bize ait kültür çevresi diyebileceğimiz milattan önce 3000, yani günümüzden 5000 yıl öncesinden bahsediyoruz. Türklere ait en eski kültür çevresi Aferesyenova kültür çevresidir. Bu kültür çevresinde özellikle kutsal hayvan kartala dikkat çekmek istiyorum. Orada totem olarak kartal motifli eşyalar çok bulunmuş. İşte kemikten iğneler, çakmak, bakır eşyalar gibi eşyalara rastlanmış. Ondan sonra Andronova kültür çevresi var ki o da günümüzden 3700 yıl önce, yani milattan önce 1700 yıllara denk gelir. O da Kazakistan bozkırlarında ortaya çıkan bir Türk kültürü. Bize ait kültür çevresi işte kurganların bulunduğu, altın ve gümüşün bulunduğu, mezarlarda atın iskeletlerinin bulunduğu bir kültür çevresi. Andronova kültür çevresi. Hatta René Guisset'e göre hayvan üslubunun da başladığı yer bu Andronova. Altın ve gümüşün, kurganın, atın evcilleştirildiği, savaş atın çağının başladığı bir dönem diyebiliriz Andronova kültür çevresine. Sonra Karasuk kültür çevresi var. Orada da milattan önce 1200'lü yıllar, yani günümüzden 3200 yıl öncesinde Türklerin demiri kullanıldığı ortaya çıkan bir kültür çevresi. Ondan sonra da Tagar gelir ki günümüze en yakın kültür çevresi budur. Bu kültür çevresi dediğimizi daha iyi anlamalar için şöyle söyleyeyim. Kazı yapılıyor. Kazı sonrasında bulunan eşyaların kime ait olduğu. İşte bize ait olan eşyalar da bu şekilde ortaya çıkmış. Yani toparlarsak kültür çevrelerinden anladığımıza göre maddi olarak, elimizde maddi materyal olarak milattan önce 6000'e kadar Türk tarihini götürebiliriz. Evet hocam. Tabii bir de şu var, onu da söyleyeyim. Bu kültür çevrelerinde çıkan eşyaların %90'ı Hermitaj'da bulunuyor. Yani St. Petersburg'da, Rusya'nın St. Petersburg şehrindeki Hermitaj Müzesi'nde, bir kısmı da Kazakistan'da, bir kısmı Kırgızistan'da, Türkmenistan'da bulunuyor. Evet hocam. Erken devirdeki Türk göçlerinin nedenleri ve sonuçları nelerdir hocam? Şimdi Türk göçlerinin çok sebebi var ama genelde ezberletilmiş Türk göçlerinin sebepleri işte otlak yetersizliği, boylar arası mücadele, Moğolların baskısı, Türk boylarının birbirleriyle olan mücadelesi gibi birçok ezbere şey anlatılıyor. Biraz sınırların dışına çıkmak gerekiyor aslında. Temel dediğimiz bir olay var. Yani temel nedeni ne araştırmak gerekiyor. Temel nedeni, biz hayvancılıkla uğraşıyoruz. Hayvan hastalıkları çok önemli. Hayvan hastalıkları ve otlak yetersizliği bunun temel nedenidir. Hayvancılıkla uğraşıp yaylacılık, yayla kışlak hayatı güden bir toplumuz. Sonuçta bizim için önemli olan hayvandır. Hayvanın besisi çok önemlidir. Orta Asya bozkırlarında bir hayvanın yiyeceği ot sayısıyla batıdaki Avrupa'da yiyeceği ot sayısı arasında dağlar kadar fark vardır. Dikkat ederseniz Türkler Anadolu'ya geldiklerinde Kızılırmak, Yeşilırmak, Seyhun, Ceyhun nehirleri kenarlarına çok yerleşmişler. Avrupa'da da Tuna Nehri kenarlarına çok yerleşmişler. İşte Doğu ve Volga nehirleri dediğimiz nehirler, İtil Nehri, oralar bizim yerleşim alanlarımız. Orta Asya'da da bu nehirlerin etrafındaki alanlarda azalma olmuş. Sonuçta çok geniş bir bozkır ve çok da fazla hayvan var. Bu hayvanı beslemek için biraz batıya doğru hareket etmek lazım. Biz sanırım göç kavramını da karıştırıyoruz. Yani A bölgesinden B bölgesine gitmek bir göç hareketi değil. Bu yarı göçebe dediğimiz bir sistem var orada. Bizim söylemek istediğimiz şu: A bölgesini terk edip de B'ye de gitmeyip daha ilerideki bir C noktasına gitme durumuna biz aslında göç deriz. Türkler tarihte işte milattan sonraki tarihlerde Türkler göçebe değil. Bunu kesinlikle bilmemiz lazım. Türkler göçer evli bir toplumdur. Yani evini göçüren, yaylak kışlak hayatı süren bir toplumdur. Evet.
Evet hocam. Pekala, Kuzey Hunlarının başlattığı kavimler göçü neden olmuş ve ne gibi sonuçlar doğurmuştur Aytaç hocam? Ya o işte Avrupa tarihini en fazla etkileyen bu. Kavimler göçü deyip geçiyoruz ama çok önemli ve yüzyıllar süren etkileri, sonuçları bulunmakta kavimler göçünün. Kavimleri göç ettirmiş Kuzey Hunları. Kuzey Hunları kavimler göçü yapılacağından haberi yok tabii ki. Kendisi bu bahsettiğimiz sebeplerden dolayı harekete geçiyor. Karadeniz'in kuzey bölgesinden şu anki savaşın olduğu Ukrayna bozkırlarından batıya doğru Gotlar vardır. Orada çok büyük bir Cermen kavmi Gotlar. Gotları ittirmesiyle birlikte birbirlerini ittiren kavimler de o zamanki büyük Roma İmparatorluğu'na doğru hareket etmiş. İşte bu kültürel olarak da etnik olarak da bakın çok önemli sonuçlar doğurmuş Avrupa tarihi açısından. Bugün Avrupalılar şu şekli almasında kavimler göçünün önemli bir tarafı var. Önemli Avrupa tarihi açısından. Kuzey Hunları başlatmış bunu. Ve Hazar Gölü'nün kuzey bölgesinden Tuna bozkırlarına kadar hareketli kavimler, barbar dediğimiz kavimleri ormandan çıkartmış. Ormandan çıkan kavimler de Roma İmparatorluğu'na doğru hareket etmiş. Yani büyük bir istila. Aslında ben bunu şuna benzetiyorum. Kazandaki çorbayı bizim kepçe olmuş Hunlar ve karıştırmışlar iyice. Güzel benzetme hocam. Evet. Evet. Büyük Hun İmparatoru Meta'nın en büyük başarısı nedir sizce? Meta'nın en büyük başarısını kendisinden aslında biraz dinlememiz lazım. Kendisi söylüyor. Bütün Türk kavimleri ki 26 tane kavim sayıyor Çin kaynakları. 26 kavimi bir arada topladığını söylüyor Mete. Bu çok önemli bir kabiliyet bence. Bayrakları altına topladığını söylüyor. Mete asıl adına gelmek lazım aslında Mete'nin. Bizim Mete'yi tam tanımadığımızı belirtmek istiyorum. Aslen Bagator'dur kendisi. Bagator. Orijinal adı Bagator. Bugünkü adıyla Bahadır'dır. Bahadır. Milattan önce 209 yılı bugün zaten Türk Kara Kuvvetleri'nin kuruluş yılı olarak kabul edilmiş. Bizim açımızdan ve dünya açısından en büyük özelliği de bu onluk sistem dediğimiz şu anki askeriyenin uyguladığı sistem Metehan tarafından tasdik edilmiş olması ve orduya ilk defa üniforma giydirmiş olması. Bu da çok önemli. Tabii bizim devletlerimizi ordular kurar, askerler kurar. Türk tarihinin en büyük özelliği devletleri, orduların kurmasıdır ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de yaklaşık 20 kişilik bir askeri kadro ve başında Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurulmuştu. Çağdaş Macar dilinde de bu söylediğim Bator yani Bahadır kelimesi halen kullanılıyor. Orduda ki onbaşı, yüzbaşı, binbaşı kavramları bütün dünyada da aynı şekilde kullanılmakta. Meta'nın bence tarihte en önemli olay ise Beşbalık Savaşı dediğimiz Payteng Savaşı'dır. O stratejinin babasıdır aslına bakarsanız Metehan. Benim stratejinin babası deyince aklıma bir de Sun Tzu gelir. Onun da çok önemli bir eseri var Savaş Sanatı diye. Metehan'ın uyguladığı her şeyi yazmış diyebiliriz. Metehan aslında tam bir uygulayıcı, savaş sanatçısı diyebilirim. Ve Çin'i vergiye bağlamıştır. Metehan'ı anlatmakla bitiremeyiz tabii ki. Bizim çok önemli bir komutanımız. Ön Türk tarihi açısından da Bagator yani Bahadır olan Mete önem arz ediyor ki çavuş okulunu da kullanan odur. Bizim Osmanlı'nın kullandığı çavuş oku vardır. Islıklı ok dediğimiz oku. Yani bugünkü aslında atom bombası ne kadar önemliyse hidrojen bombası o dönemde de ıslıklı ok o kadar önemli. Teknolojiyi geliştirmiş. Asker ordu teknolojisini geliştirmiş. Evet. Ulu Önderimizin dediği gibi Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça kendisinde daha büyük işler başarmak için kuvvet bulacaktır. Değil mi? Tabii ki. Tabii Evet. ki. Pekala Aytaç hocam. Hunlar deyince aklımıza ilk gelen tarihi eserler nelerdir? Bunlar deyince aklımıza kurganlardan çıkan malzemeler var. Bize Hunların varlığını onlar anlatır aslında. Hunlardan kalan o halılar, örneğin pazırık halısı, bizim için çok değerli. Dünyanın en eski ipek dokuma halısıdır pazırık halısı. At koşum takımları kalan eşyalardan. Sonra nallar var ve semerler var, üniformalar var. Bir de çok güzel yaptıkları
altın işleme var. O Bozkır'ın kuyumcuları dediğimiz İskitlerden miras kalan çok güzel altın işlemeler de var. Ama işte göçer toplumların, göçer evli toplumların bıraktıkları maalesef mimari eserler yok. Yani öyle eserlerden bahsedemeyiz. Ama taşınabilir kültür malzemeleri dediğimiz malzemeler var. Kılıçlar, yaylar, at koşum takımları dediğimiz gibi işte pantolonmuş, bunlar elimizde olan materyaller. Evet. Dünyanın çeşitli müzelerinde bulabiliriz herhalde. Tabii ki tabii ki daha çok Rus müzelerinde var. Çünkü o bölgeyi Ruslar ele geçirdiği için uzun yıllarda kaldıklarından burada Rus arkeologlar daha çok çalışma İ- yapmışlar. Avrupa ülkelerinden de kaçıranlar olmuştur diye düşünüyorum. Yani şöyle dediğiniz doğru ama bizim Evet. Orta Asya'daki malzemeleri çok fazla Avrupa'da bulamıyoruz. Ama Anadolu'daki malzemeler derseniz Avrupa müzelerinde var. Orta Bol miktarda. Asya'daki müzelerde ise Rusların bir hakimiyeti var. Rus müzelerinde St. Petersburg'da özellikle görmemiz mümkün. Evet, Aytaç Hocam. O zaman son sorumu soruyorum. İslam öncesinde Türk boylarının birleşerek kurduğu devletler hangileridir? Ya Orta Asya Türk boyları deyince o kadar çok Türk boyu var ki bunu toplamak gerçekten çok zor. Bizim tarihimizde dört çok önemli öncü devlet var aslında. Yani Türk boylarını birleştirmeyi de söyleyeceğim ama dört önemli devletimiz var. Birincisi Hunlardır. Örnek devletler, teşkilat olarak bahsediyoruz. İkincisi Göktürkler, üçüncüsü Selçuklular, dördüncüsü Osmanlılar. Bu dört devlet bizim tarihin çivisi diyebiliriz yani. Bizim Türk tarihinin çivisi. Şimdi bu Türkleri birleştirme bakımından ele alırsak, Hunlar döneminde Kanklı boyları denilen bugünkü Turan dediğimiz kelimenin Hun dönemindeki adı Kanklı. Hunlar Metehan döneminde Kanklıları birleştirmiş, yani Türkleri birleştirmiş, bir bayrak altında topladığını söylüyor. Birincisi Hunlar. İkincisi Göktürkler. İşte Göktürklerin en büyük özelliği de onlara millet olma bilinci vermiş. Bugün Kazak Türkleri, Kırgız Türkleri, Özbek Türkleri diyor isek eğer Göktürklere borçluyuz. Çünkü Göktürkler bütün Türkleri birleştirmiş, onlara bir isim vermiş. Yani Türk ismi vermiş. Ana bir boya bağlamış. O dönemdeki Türklere de Töles diyoruz. Töles boyları. Ama günümüzde de Kanklı Töles demiyoruz, Turan diyoruz. O zamanki Turan'ın karşılığı. İşte ondan sonra da yani Göktürklerden sonra da Türkleri bir arada toplayan, bütün Türkleri bir arada toplayan bir devletimiz maalesef olmadı. Ama kendi bölgelerindeki Türkleri toplayan oldu. Mesela Büyük Selçuklu Devleti büyük bir Oğuz kitlesini topladı, Oğuz Türkleri. Batıya geldikçe sanırım doğudan biraz uzaklaşılmış ve doğuya hakim olma kabiliyetini de kaybetmiş bizimkiler batıya gelince. Durum bu. Eskiden daha kolaymış tabii ki, bu kadar devletler, stratejiler yokken Evet. Bozkır'da bunu toparlamak şimdiye göre daha kolay. Ama o döneminde kendine ait zorlukları vardı elbette. Evet. Verdiğiniz bu değerli bilgiler için size hem dergimiz adına hem de takipçilerimiz adına çok teşekkür ediyorum Aytaç Hocam. Ve en kısa zamanda yine bir başka röportajda sizinle buluşmayı diliyorum. İyi akşamlar, hoşça kalın. Ben de teşekkür ediyorum. Türk tarihini bizim gözümüzden anlatma zamanı geldiğini düşünüyorum. Yani bizim bulduğumuz, bizim eriştiğimiz kaynaklarla bunu yorumlayarak ancak yapabiliriz. Biz dışarıdan etkilenmeyerek Avrupa ve başka milletlerin tarihine bakarak kendimizi yönlendirmemiz gerekiyor ama kendimiz yorumlamalıyız bunu. Türk tarihçileri desteklenmeli. Ben de destekliyorum. Sizin gibi çok değerli program yapıcıları da ve Ön Türk Akademisi'nin çok değerli üyelerini de tebrik ve takdirlerimi sunuyorum. Biz Türkler olarak elimizden gelenin en fazlasını yapmaya çalışacağız. Çünkü Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk bize bu görevi verdi. Ben teşekkür ediyorum. Esen kalın. Hep birlikte başaracağız.